Merhaba, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Şimdi 25-7 hakkında konuşacağız. 25-7 hayat yolunda olanlar, mahremiyet, açıklık ve bağımsızlık sorunlarını halletmek, sonunda kendileri, başkaları ve dünya vasıtasıyla iş gören, spiritüel içgörülere itimat edebilmek ve odaklanmış bir disiplin yoluyla iç özgürlüğü deneyimlemek için burada bulunmaktadırlar. Disiplin ve odaklanmanın yanı sıra kendine ve başkalarına itimat etme 25-7'ler için ana hayat sorunlarıdır. Hayatlarının niteliği büyük ölçüde bu alanlarda pozitif ya da negatif biçimde çalışmalarına bağlıdır. Hayat amacımız nadiren kolayca gerçekleştiğinden 25-7'ler değişik derecelerde paranoya eğilimindedirler. İlişkilerin neredeyse toyca bir itimat ve inançla başlayabilir ve böylece kendilerini daha sonra itimatlarını yitirmeye, ihanete uğramaya ya da yanlış anlaşılmaya mahkum ederler. Çoğu 25'liler bir hayli mahremiyete ve bağımsızlık duygusuna ihtiyaç duyarlar. Mahcup düşme ya da ihanete uğrama konusunda siptil korkuları nedeniyle duygusal yönden kendi içlerine çekilme eğilimindedirler. İnsanların onların özel mahrem düşüncelerini ya da duygularını görmelerine izin verecek kadar kendilerini yeterince güvende hissetmezler. Bazı 25'liler incinmişler, acılı ya da paranoid hale gelmişlerdir ve özel bir numarayı ararlar. Duygusal yönden çoğunlukla münzeviler gibi fiziksel olarak yalıtılmış hissederek özü Tanrı'yı arayabilirler ama çok yakın mahrem insan ilişkilerinden kaçınırlar. Dünya çapında düşünme yeteneklerinden ötürü 25'liler dış dünyada başarılı olabilirler ama onların hayat amacı dünyevi arayışlarından çok içsel işlemler çevresinde merkezlenir. 25-7 hayat yolunda bulunan çoğu bireyler iş, ilişkiler, aile, yolculuk ve günlük hayattaki birçok sıradan faaliyet ile ilgilenir. Hemen hemen tüm 25-7'ler farkında olsalar da olmasalar da çekici bir hafifliğe ve berraklığa sahiptirler. Bazı insanların melek dediği süptil enerjilere yakın bir ilişkiye sahiptirler. Bilimsel realite modelleri, spiritüel realite modellerine tercih edebilseler de çoğu 25'liler mistisizm sınırında bir güzellik ve uyum duygusuna çekildiklerini hissederler. Bununla birlikte hayatlarının yüzeyinin altında derinlerinin, kalplerinin ve hücrelerinin içinde bir şey daha yaratmak. Bu belki hala bilinçaltında bulunan bir tür özlem, yuvanın bu olduğunu hissetme arzusudur. 2, 5 ve 7'nin karşılıklı etkileşimi iç çatışmalara yol açar ve böylece 25-7'leri iyileşme ve aydınlanma arayışına yönlendirir. Bu bireyler ille de fiziksel düzeyde bir iyileşmeye ihtiyaç duymazlar. Onların itilimi içsel bölümleri iyileştirmek ve aradıkları odak, anlam ve amacı bulmaktır. Çoğu 25'liler ince bir görünüşe ve çocuksu masum içten özelliklere sahiptir. Çocuklar onları severler. Çünkü onlar çocuklar gibi oynayabilirler. Erkek ya da dişi olsun, Peter Pan gibi özelliğe sahiptirler. İdeal bir hayat ülkesiyle dünya arasında yakalanmışlardır. Nereye ait olduklarından emin değillerdir. Pitorex güzellikten zevk alırlar. Kente ait dünyanın insanlarından çok doğa ruhlarıyla daha rahat iletişim kurarlar. Bilgisayarlardan ve teknolojik sanatlardan, bilgisayar oyunlarından, bilimsel araştırmalardan, okumaktan, denizde ve gökyüzünde yolculuk yapmaktan hoşlanırlar. Politikanın ve insan dünyasının aldatmacalarının geride kaldığı güzellik ve serüven dünyalarını ararlar. Çoğu 25'liler kendilerini iki tarafı da çıkmaz bir sokakta bulabilirler. Başkalarına çoğunlukla derin duygularını paylaşacak kadar itimat etmezler. Gerçekten yakın ilişki içinde oldukları çok az insan vardır. Kendilerini yalıtma eğilimindedirler ve önemli ölçüde özel ve bağımsız zamana ihtiyaç duyarlar. Derinde, bilinçaltlarında onlara tehlikeli görünen bir sosyal dünyadan kendilerini korumak için çaba gösterirler. Bununla birlikte başkalarına yardım etme, dünyada bir fark yaratma, insanlığa bir biçimde katkıda bulunma arzusu taşırlar. Bir yabancıya yavaş yavaş yaklaşan, bir yaklaşıp bir geri çekilen bir köpek yavrusu gibi bazı 25'liler belki bir ilgi alanını paylaşma yoluyla ya da planlanmış bir grup ortamında bir risk alıp ilişki kurmaya çalışırlar. İhanete uğradıklarını hisseden diğer 25'liler kendi bağımsız karmaşadan uzak ama bazen yalnızlık içindeki dünyalarına çekilirler. İki etkisiyle 25'liler çatışan değerler ya da fikirler arasında içsel uyum ararlar. Başkalarıyla ilişkilerinde verme alma arasında denge ararlar ve kendi alanlarının çevresine kesin sınırlar çizmekten hoşlanırlar.
5 enerjisi 25'liler için özgürlük, bağımsızlık ve onu meydana getirebilmek için gerekli disiplin alanında dersler yaratır. 25'liler hayat dersleriyle olgunlaştıkça kendi direkt deneyimleri yoluyla daha derin kendine güven düzeylerine açılırlar. Eninde sonunda 25'liler spiritüel uygulamalara ya da fikirlere ilgi duysalar bile mistik deneyimleri sadece bir kitaptan okumak istemezler. Onlar birliği direkt olarak deneyimlemek isterler. Onlar inanç yasasına uygun olarak yaşarlar. Ortaya çıkan her şeydeki daha derin amaca temas etmeyi umarlar. Eğer bazı insanlar onlara yalan söyler, onları aldatır veya herhangi bir biçimde ihanet ederse, bu insanlarla yeniden ilişki kurmayı seçmeyebilirler. Ama bu deneyimler vasıtasıyla iş gören evrensel öğretmeni itimatlarını sağlam bir biçimde sürdürür ve dersler için Tanrı'ya şükran duyarlar. 25'liler çatışmadan içsel olarak kurtulduktan sonra zengin olduklarının, okçuluk talimlerinde odaklanışları gibi bir değişim, içsel farkındalık vasıtasıyla bir hizmet biçimi üzerine odaklanabilirler. Ancak odaklarını bulana dek özgür olmaktan çok kendini ayrışmış, kendilerinden başka herkese güvenen, bulundukları yerden başka her yeri araştıran, bir bilgi hazinesi olarak sadece zihni itimat eden edebi arayıcılar ve spiritüel avareler olarak kalabilirler. Çoğu 25'liler paranoyaya eğilimlidir. Zihinsel kalkanlarını bir yana bırakacak kadar kendilerini güvende hissettiklerinde ve kendilerine, öze, Tanrı'ya itimat etmeyi öğrendiklerinde doğduklarından beri bildikleri ama unutmuş oldukları birliği hissederler. Birliğin direkt bir deneyimi hissetmeleri, 25'lilerin sonunda özü içlerinde hissettiklerinde özü her yerde, herkeste ve her şeyde bulabildikleri anlamına gelir. Eğer 25'li kader yolunun pozitifinde çalışıyorsanız, hayatı spiritüel görebilir, görünmeyebilir ya da spiritüel uygulamaları içsel çalışmayı içerebilir ya da içermeyebilir. Ama hangi alanla ilgileniyor olursa olsun 25'liler çoğunlukla bir derin anlayış kaynağıdır. Çünkü bilmeye ihtiyaç duydukları her şeyi bulmak için kendi içlerine bakarlar. Onlar aynı zamanda başkalarından da öğrenirler ama kendi iç duygularına ve mesajlarına saygı gösterirler. Onlar içteki özgürlüğü meydana çıkaran serüvencilerdir. Kurtarılmış bir hayat süren, her yerde kendini rahat ve evinde hisseden bu bireyler deneyimlerinin onlara öğrettiği gerçekleri paylaşmaktan doyum duyarlar. İç özgürlüğü temsil ederek birlik, huzur, iç uyum duygusunun etkisinde onlarda gidip başkalarını etkilerler. Tüm deneyimleri için minnettardırlar. Çünkü bu 25'liler her yerde özü görür. Eğer 25 ya da kader yolu sayısının negatifinde ilerliyorsanız yalnızlığı tercih ediyorsunuz demektir. Tecrit olmuş bu bireyler insanları güvenilmez buldukları için onlardan uzak durur ve yaşarlar. Amaçsız deneyim arayıcıları, hırslı okuyucular ya da spiritüel avareler olarak sürekli bütün olmalarına yardımcı olabilecek ya da onları zihnen ikna edebilecek nihai anlayışı verecek kitap, eğitim ya da öğretmeni ararlar. Ama aradıkları şeyi asla bulamazlar çünkü onu kendi dışlarında aramaktadırlar. Onlar dünyanın paranoidleri arasında yer alırlar. Dışarıda bırakılacaklarını varsayarlar ve bir münzevi gibi davrandıkları ölçüde de dışarıda bırakılırlar. Çoğu 25-7'nin sağlığı her sayının göreli berraklığına bağlıdır. Pozitifte 2 kuvvet verir, 5 genişleyici bir özgürlük duygusu verir, 7 doğru sağlık uygulamalarını izleyen ayırt edici bir zihin sağlar. Ama negatifte 2, 25'lilerin çok fazla düşünmekten tükenmeleri ve gerilime girmeleri anlamına gelir ve bazı alerjilere yol açar. 5, onların dağılmaları, bağımlı hale gelmeleri ve içerlemeleri anlamına gelir. Ve bu durumda onların böbrek üstü bezlerini ve sinir sistemlerini tehlikeye atar ve ya da onların ihanet duygularına karşı hassas olmaları ve kalp bölgesi çevresindeki sıkışma anlamına gelir. 25'liler için çok az faaliyet, bir nehirden aşağı tekneye sürüklenmek, bir gölde sandalla gezinmek ya da ormanda yürüyüşe çıkmak kadar şifa verici olabilir. Meditasyon ve açık duygularla birleştirilen bu faaliyetler pozitif bir kuvvet ilacı ve genişletici işlevi görür. Çoğu 25'lilerin ayaklarını yere sağlam basmaya, gerçekçi olmaya ihtiyaçları vardır. Kendine itimat kadar fiziksel egzersiz, savaş sanatları, her türlü pozitif fiziksel deneyim onların ayaklarını yere sağlam basmalarına yardımcı olacaktır. İmgeleme, ışık,
renkle çalışma, sanat gibi zihin üzerinde odaklanan estetik şifa biçimlerinin hepsi 25-7'ler için yararlıdır. Tüm yediler gibi 25-7'lerin düzenli disiplin uygulamaya ve bakım isteyen bir bedene sahip olduklarını unutacak kadar zihinle aşırı meşgul olmamaya ihtiyaçları vardır. Çoğu 25'liler duygularını, paylaşmalarını ve incinebilirliklerini açığa vurmalarını özellikle zorlaştıran açık seçik sorunlara sahiptirler. Kalplerinde gerçek ya da düş ürünü olarak ihanete uğrama korkusu ve acısını hissederler. Bu yüzden zihinlerine itimat ederler ve duygularından çok düşünceleri yönünde hareket ederler. Bu da onları başkalarıyla bir bağlantı duygusundan yoksun bırakır. 25-7 enerjisiyle çalışanlar birçok şeyi kendilerine saklarlar. Yüksek derecede mahremiyet ve bağımsızlığı arzularlar ama yine de eşlerine bağlı kalmaya çalışırlar. Bu da hassas bir denge gerektirir. Çoğu 25-7'ler bir eşle birleşerek uyum, denge ve bütünlüğe ulaşmaya çalışırlar. Çünkü kendi içlerinde o uyum ve bütünlüğü hissedemezler. Bir ilişkiye daha fazla hayat katmak için kendine güven ve bütünlük duygularını çoğaltmak amacıyla bir içsel çalışma seçip onu uygulamaları çok yararlı olur. Kendilerine ve Tanrı'ya güvenmeyi öğrendikleri zaman ilişkiye de kendilerini açarlar. Cinsel yönden 25'liler zihin mağarasından çıkıp zihin zırhlarını çıkaracak kadar güvenmeyi öğrendiklerinde yatak odasına duygu ve heyecan getirdiklerinde en derin duyumu bulurlar. Yetenekler ve mali durum. Seçtikleri meslek her ne olursa olsun 25'liler keskin zekalarını başkalarına hizmet etmek ve onları desteklemekte kullanabilirler. Çoğu 25'liler yazarlık, oyunculuk, araştırma ya da yüksek teknoloji alanlarında başarılı olurlar. Gizli servis ajanları, kimyagerler, cerrahlar, avukatlar, koreograflar olarak sivrilebilirler. Açıkça 25'liler olağanüstü becerikli düşünme ve yeteneği ve hünerli eller gerektiren her işe uygundurlar. Özellikle bu iş sessiz, sakin bir alana da izin veriyorsa. İçgörülü ve özel olan bu bireyler mükemmel araştırmacılar, bilginler, fizik profesörleri, bilgisayar dahileri olabilirler. 5 enerjisi onların hayat yollarını renklendirir. Çünkü birçok şeyi kapsar. 7 ise ritim ve uyum arayan, sanatkarane bir model yaratır. Bundan dolayı 25'liler güçlü bir estetik doğaya sahiptirler. Bir bilgisayarın başındayken ya da rüzgar ile savrulan bir kumsalda yürürken aynı derecede evlerinde gibi hissederler. Bu dünya çapında düşünürler, değişik vasıtalarla mali yönden çok iyi iş yapabilirler. Mali sıkıntıları çoğunlukla kendini güvensizlik, beşin dağınıklığından, deneyim arayışı içinde kazandıklarından çok harcamalarından kaynaklanır. Ama enerjiyle pozitif yönde çalıştıkları zaman 25'liler istedikleri her şeyi yapabilecek zihinlere ve hizmet etmek, hatta bazı durumlarda başkalarının kurtuluşuna yardım etmek için orada bulunan ruha sahiptirler. Mel Gibson, Marilyn Monroe 25'li ünlülerindendir. Kurallar ve içgörüler. İçgüdülerinize ve sezgilerinize güvenin. Bedeniniz, hayatınız üzerinde uzman olan sizsiniz. Her gün en azından bir derin nefes alıp vermeyi unutmayın ve böyle yaparken özü içinize çektiğinizi hissedin. Deneyimin tadını çıkarın ama ilişki üzerine de odaklanın. Olası yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için insanlara net anlaşmalar yapın ve duygularınızı açıkça ifade edin. Bu soruları kendinize sık sık sorun. Dış uzmanlara ve fikirlere güvenmekten vazgeçip kendi sezgisel beden bilgeliğime nasıl itimat edebilirim? Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için belirli bir durumda gerçek duygularımı ve ihtiyaçlarımı paylaşabilir miyim? İnsanlarla kendimi güvende hissedebiliyor muyum? Yoksa zihinsel bir kalkanın ardına mı saklanıyorum? Güven hakkında hangi gizli zanlarımı yeniden sorgulayabilirim? Eğer bu sorular herhangi bir içgörü meydana getirirse bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz? 25'lilerin uyması gereken spiritüel yasalar, süreç yasası, beklentiler yasası, disiplin yasası, inanç yasasıdır. Aynı zamanda sorumluluk yasasında evrensel yasalar listesi altında dinleyip bu yasaların verdiği alıştırmaları hayatınızda uygulayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sizinle aynı kadar yol sayısını paylaşan arkadaşlarınız varsa lütfen videoyu onlara da gösterin. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizi seviyorum.